Herkese merhabalar arkadaşlar. Enfes yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık, muhteşem kabaran çok kolay bir sarma poğaçalar hazırladım. İç harcına 2 türlü peynir ve maydanoz kullandım. Tadı süper oldu. Bu poğaçaya sizler de dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz ya da sade olarak da yapabilirsiniz. Her türlüsü güzel oluyor. Dilerseniz hadi buyurun nasıl yapmışım hep birlikte izleyelim. Yoğurma kabına ilk olarak 2 su bardağı ılık sütü alarak tarifime başlıyorum. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya ve 1 tane yumurta beyazını ekleyip sarısını ise üzeri için ayırıyorum. Beklerken üzeri kurumaması için kapağını kapatıp öyle bekletiyorum. Sonrasında maya çözülüp çabuk aktifleşmesi için şöyle maya eriyene dek karıştırıyorum. Maya bu şekilde eriyince 5,5 su bardağı unu 2 seferde ekleyip unun üzerine ise 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Hamuru önce kaşıkla toparlıyorum, sonrasında ise elimle yoğurmaya geçeceğim. Hamuru toparladım ve 1-2 dakika boyunca özleşmesi için böyle yoğurdum. Orta yumuşaklıkta bir hamur oldu. Şimdi de üzerini temiz bir poşet örtüp gelişip kabarması için 40 dakika boyunca ılık bir ortamda bekletiyorum. Hamurum kabardı fakat ilk önce iç harcını hazırlıyorum. 50 gram beyaz peyniri küp küp doğrayıp hazırladım. Şimdi de çatal ile eziyorum. Bu şekilde ezince üzerine bir tutam ince doğradığım maydanoz ile 25 gram kadar rendeden geçirdiğim kaşar peynirini ekleyip karıştırıyorum. Beyaz peynir çok yakışıyor ama lor peynir ya da isteğinize göre iç harçlarını hazırlayıp kullanabilirsiniz. İç harcını hazırladım. Şimdi de kabaran hamurun havasını alıp masaya alıyorum. Sonra böyle toparlayıp küçük parçalara kesiyorum. Her birinden bir tane beze çıkacak şekilde ayarlayıp kestim. Toplamda 14 tane beze elde edeceğim. Bu da demek oluyor ki 14 tane poğaça elde etmiş oluyorum. Ben bezelerin sayısını dizeceğim tepsime göre ayarladım. Sizler de tepsinin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre beze sayısını eksiltip çoğaltabilirsiniz. Bezelerin tamamını hazırlayınca artık şeklimizi vermeye geçebiliriz. Bezenin bir tanesini alıp açıyorum. Oval bir şekilde yaklaşık 25 santim uzunluğunda açtım.
Elimle de şöyle düzeltip uç kısmına iç harcını bırakıyorum. Kenar kısımlarını bir parmak olacak şekilde büküyorum. Sonra harçlı yerden başlayıp sarıyorum. Sonunda kalan ucunu da böyle sıkıştırınca şeklimi vermiş oluyorum. Gördüğünüz üzere yapması çok kolay bir poğaça tarifidir. İsterseniz böyle tek tek sarıp tepsiye dizebilirsiniz. Ya da bütün hamurları açıp hazırladıktan sonra iç harçlarına bırakıp sarabilirsiniz. Sizlere her iki türlüsünü de göstermek istedim. Pişirme kağıdı serdiğim tepsiye bütün poğaçalarımı dizdim. 15-20 dakika arası tepsi mayası yapıyorum. Ama öncesinde üzeri kurumaması için poşetle kapatıyorum. Tepsi mayasının sonunda ayırdığım yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı kadar süt döküp çırpıyorum. Sonra poğaçaların üzerine sürüyorum. Yumurta sarısını da sürünce artık son olarak üzerine çörek otu ve susam serpiyorum. ...200 derece fırında fanlı olarak böyle nar gibi kızarana kadar pişirdim. Bizim fırında tam 30 dakikada pişti. Sizlere hemen içinde göstereyim. Daha sıcağı çıkmadan bile yumuşacık, pamuk gibi çok lezzetli poğaçalar oldu. Mutlaka denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.